Selamlar. Bugün LeetCode'da yine 75 tane soru içerisinde Excel'imizin içerisindeki bir soruyu çözeceğiz. Linked list ile alakalı. Daha önceden merge to sort list problemine bakmıştık burada. Bunu daha önceki videolarda çözmüştük. Bugün de merge k sorted list sorusuna bakacağız. Bu sefer hard bir soru, yani zor bir soru çözeceğiz. Ama bu videonun, yani bu soru çözüm videosunun aslında koşulu buradaki çözüm videosunu izlemek. Yani eğer bu merge to sorted list videosunu izlemediyseniz bu videoyu anlamakta zorlanabilirsiniz. Çünkü direkt buradaki fonksiyonu kullanacağım ben aslında. Onu da hemen sağdaki kartlara eklerim ben. Şu an oradan hatta tıklayıp hemen o videoyu izleyip buraya gelebilirsiniz. Ben direkt bir önceki videoda, yani bu soruyu çözmüştük. Buradaki fonksiyonu kullanacağım aslında. Ben burada aslında şöyle alayım. Bunu neden aldığımı da açıklayacağım. Şuraya alalım. Bunu kullanacağız. Çünkü şurada yazıldığı gibi ON'de çözmüş. Ve ben burada sadece aslında bizden istediği şey you are given an array of k linked list. Yani buradaki soruda bizde 2 tane linked list var elimizde. Burada k tane verilmiş. Yani bu 10 tane olabilir, 15 tane olabilir, 100 tane olabilir. Yani k tane verilen linked listi merge etmemizi istiyor bizden. Ve bunların hepsi sorted ve bizden istediği structure da yine sorted yapıda olmalı. Şimdi ben buradaki listeyi nasıl kullanacağım? Ona da bakalım. Şuraya hatta listelerimizi alalım. Neydi? Birinci liste 1, 4, 5. 1, 4, 5. Bu birinci. İkinci 1, 3, 4. Diğeri de 2 ve 6. Şu şekilde. Şimdi ben elimde şöyle bir fonksiyon var. Bunu daha önceden yazmıştık. Yani zaman almaması için tekrar yazmayalım. Daha önceki videoyu çözmüştük çünkü. Şimdi liste 1 ve liste 2 alıyor. Bu ne yapıyor? Mesela burada 3 tane olmasaydı, sadece şu ikisi olsaydı, buradan bana şunu döndürecekti aslında o iki fonksiyon. Bu L1 olsun mesela. Bu L2 olsun. Bu da L3 olsun. Şimdi bu bana şunu döndürecek. 1, 1, 3, 4 ve 5. Şimdi ben bu ikisinin mergelenmiş halini L1'e eşitlersem, bu artık benim L1'im olsa ve ben şunu L2'ye eşitlesem, yani artık benim elimde şuradaki değer ve buradaki değer olmuş oldu. Yani artık buradaki iki listeyi ben merge edeceğim. İkisinin merge edilmiş hali ne oluyor? 1, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da mesela bize verilen 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Şurada bir tane daha 4 var. Bunu yazmayı unutmuşuz mesela. Şurada 4 var. Sonra 5 geliyor. Yani şurası 4 olacak. Sonra 5 gelecek. Sonra 6 gelecek. Yani ben aslında bana verilen k tane listeyi ikişer ikişer merge ederek aslında tek bir liste elde etmiş oluyorum. Yani bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilirim.
Burada aslında bu ikisinin şuradaki logic'i implement etmesi kaldı. Onu da nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi yine base case'lerimi kontrol edebilirim. Eğer benim list.length değerim, yani listemin length'i 0'sa ben ne döndüreceğim? Return null diyebilirim. Çünkü elimde herhangi bir liste yok. Ama eğer list.length 1'e eşitse o zaman direkt listenin birinci elemanını döndürebilirim. Çünkü elimde zaten halihazırda bir tane eleman var. Yani liste var. Bu noktadan itibaren aslında şuradaki logic'imi gerçekleştirebilirim. İlk önce mesela indeksi sıfırdan başlayalım iterasyona. Ve diyeceğim ki while index büyük eşittir, yok, küçüktür list.length'ten. Bunu yaptım. Şimdi tabii ilk önce ne yaptım burada? L1'e eşitledim. Şu ikisinin merge edilmiş halini L1'e eşitledim. Şimdi şöyle bir değer oluşturursam ben L1 diye. Bunu lists array'imin sıfırıncısına eşitledim. Sonra list node dedim. L2 dedim. List 1. Yani 1 ile 2'yi yazdım. Şunu yapabilirim ben. Ne yaptım? Şuradaki L1 ile L2'yi birleştirdim ve L1'e atadım. Yani şunu yapabilirim. L1 eşittir merge two lists fonksiyonunu çağırdım. L1'i ekledim ve L2'yi ekledim. Yani buradaki logic'i yapmış oldum aslında. Şuradaki L1 ile L2'yi birleştirip L1'e atadım. Sonra şuradaki değeri, yani elimdeki değeri, burası tabi diyelim ki index i olsun. Burası i artı 1 olacak. Buradaki değer de i artı 2 olacak aslında. I artı ikinci değer. Yani şunu yapabilirim ben. L2 eşittir lists i artı 2. Yani şurası i dediğimiz index. Index artı 2 diyeceğim. Ama tabii ki şunun kontrolünü yapmam lazım. Eğer benim index artı 2 değerim büyük eşittir lists.length ise o zaman break diyeceğim. Yani zaten L2'ye eşitleyemiyorum demektir. Ve en son benim bu değerim de L1'e eşitleneceği için en sonunda, çünkü merge olacak, o zaman ben direkt return L1 diyebilirim. Burada tek bir şey unuttuk. Buradaki index değeri her loop değerinde, yani her iterasyonda bir artırılması gerekiyor. O yüzden index artı dedim. Evet, şu an güzel gözüküyor. Stacks hatası yapmadıysak kodumuzun çalışmasını bekliyoruz. Evet, geçti. Submit diyoruz. Evet. Sorumuz çözülmüş oldu. Burada mesela hard bir soru. Burada zor bir soru kategorisinde değerlendirilmiş bu soru. Ama bizim daha önce çözdüğümüz bu iki tane listeyi merge etme sorusunu biz geldik buraya. K tane bize verilen, yani sayısını bilmediğimiz listelerin hepsini merge etme olayını kullanarak şuradaki fonksiyon yardımıyla biz hepsini başarılı bir şekilde sorted liste şeklinde döndürmüş olduk. Evet, yine güzel bir soruydu. Yani hard olmasına rağmen kolay bir şekilde çözmüş olduk. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.